Gezegenin gizemlerine hoş geldiniz. Bugün otomobil dünyasının en sıra dışı ve ilginç tasarımlarına birlikte göz atacağız. BMW'nin minik arabasından iki tekerlekli araçlara, nükleer enerjiyle çalışması planlanan otomobillere ve geçmişte üretilmeye çalışılan elektrikli araçlara kadar birçok ilginç konsepti keşfedeceğiz. Hazırsanız bu benzersiz yolculuğa başlayalım. İki tekerlekli bir araçtan otomobil olur mu? Olmaz diyorsan bu hikayeyi duyunca fikrin değişebilir. Tam 55 yıl önce geleceğin teknolojisi olacağı düşünülen iki tekerlekli bir otomobil geliştirildi. Evet, yanlış duymadınız. İki tekerlekli bir otomobil. Hem de devrilmeden ilerleyebilen. Yıl 1967. Ünlü otomobil tasarımcısı Tom Samuelson ve bir jireskop uzmanı güçlerini birleştiriyor. Amaçları dengeyi koruyan sıra dışı bir otomobil üretmek. Bu ilginç aracın sırrı kaputun altına yerleştirilen jiroskop sistemi. 120 kilogramlık bu jiroskopun içinde dakikada tam 3000 kez dönen bir volan bulunuyor. Aracın motoruna bağlı hidrolik pompa bu volanı döndürüyor. Peki bu ne işe yarıyor? İşte burada fizik devreye giriyor. Hızla dönen volan bir merkez kaç kuvveti oluşturuyor. Bu kuvvet yer çekimine karşı koyuyor. Tıpkı dönerken devrilmeyen bir bisiklet gibi. Ama asıl büyü jiroskopun akıllıca çalışmasında. Aracın yönü değiştiğinde, mesela sola dönerken araç eğiliyor. Ancak jiroskop tam ters yöne dönerek bu eğimi dengeliyor. Yani araç sola yatarken jiroskop sağa dönerek onu ayağa kaldırıyor. Bu sistem o kadar hassas ki araç duruyorken bile biri sallasa da yine de devrilmiyor. Üstelik motor dursa bile jiroskop 2 saat boyunca dönmeye devam ediyor. Araç tamamen durduğunda ise arkada yer alan küçük destek tekerleri devreye giriyor. Adı Giro X. Yol tutuşu mükemmel, aerodinamiği sıra dışı. İki tekerlekli yapısı sayesinde sürtünme azdı. Bu da onu çok daha verimli bir araç haline getiriyordu. Ve en önemlisi, devrilmeye karşı oldukça güvenliydi. 110 kilometre hızlara kadar ulaşabiliyordu. Ama ne yazık ki bu kadar etkileyici teknolojiye rağmen karmaşık mühendisliği nedeniyle seri üretime geçilemedi. 1970'te şirket iflas edince Giro X projesi rafa kaldırıldı. Geriye otomobil dünyasının en cesur ve en sıra dışı girişimlerinden biri olarak kaldı. Otomotiv tarihinin en cesur ve en yenilikçi markalarından biri Citroën. Aslında bu Fransız üretici kurulduğu ilk günden itibaren farklı olmaya, sınırları zorlamaya kararlıydı. Bu vizyonun arkasındaki isim ise kurucusu André Citroën'di. 1934 yılında André Citroën, dünyada önden çekişli sistemin seri üretim otomobillerde kullanılmasına öncülük etti. Evet, yanlış duymadınız. O dönemde böyle bir hamle yapmak büyük cesaret istiyordu. Ancak her cesur adım başarıya ulaşacak diye bir şey yok. Mekanik sorunlar bu yeniliğin önünü kesti ve şirket iflas etti. Neyse ki lastik devi Michelin devreye girip Citroen'i satın aldı ve hikayenin devam etmesini sağladı. Ama André Citroën'in cesur ve yenilikçi ruhu kaybolmadı. Tam tersine yıllar sonra 1955'te sahneye çıkan Citroën DS ile bu vizyon adeta yeniden hayat buldu. Dış tasarımı, iç dizaynı, her şey o kadar farklıydı ki adeta gelecekte üretilmiş gibi görünüyordu. Üstelik ayarlanabilir hidro-pneumatik süspansiyon sistemi sayesinde teknolojik olarak da devrim niteliğindeydi. Ve bu otomobil sadece bir model değil, Citroen'in vizyonu bir sembolü haline geldi. Bu yenilikçi ruh 1980'de yeniden karşımıza çıktı. Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen Citroen Carine adlı konsept otomobil adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibiydi. Üçgen şeklindeki cam tavanı, yukarı doğru açılan kelebek kapıları ve sadece 1 metre yüksekliğiyle tam anlamıyla sıra dışıydı. Yanında duran insanların boyuyla kıyaslayınca oyuncak araba gibi duruyordu. İç tasarımı da en az dışı kadar fütüristikti. Direksiyon alıştığımız gibi ön panelde değil, tam ortadaydı. Etrafında ise bir dizi kontrol düğmesi yer alıyordu. Panelde dijital göstergeler vardı. Dikiz aynası yerine tavan kısmına yerleştirilen bir kamera aracın arkasını gösteriyor ve görüntü bu ekrana yansıtılıyordu. Düşünsenize, bu teknoloji günümüzde bile yeni yaygınlaşıyor. Bir de koltuk düzenine bakalım. Sürücünün yanında üçgen bir form oluşturan iki yolcu koltuğu yer alıyor. Bu da o dönem için fazlasıyla alışılmadık bir detay. Ama elbette bu kadar sıra dışı ve fütüristik bir tasarım güvenlik ve pratikten uzak olduğu için seri üretime geçmedi. Yine de Citroen Carine otomobil dünyasına farklı düşün, hayal et, dene mesajını veren en cesur tasarımdı.
Lüks ve sportiflik denince akla ilk gelen markalardan biri şüphesiz BMW. Ama biliyor muydunuz bu Alman devi bir zamanlar mikro otomobil üretiyordu. Hem de oldukça tuhaf bir model. Peki nasıl oldu da BMW gibi bir marka böyle bir yola girdi? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra mağlup olan Almanya'nın otomobil üretmesi yasaklanınca BMW çaresizce tencere tava gibi mutfak eşyalarını üretmeye başladı. Yıllar sonra bu yasak kalktı. BMW yeniden otomobil üretimine döndü. Ama savaş sonrası halkın alım gücü düşük. Lüks otomobil üretseler de kimse alacak durumda değildi. Üstelik Mercedes zaten bu lüks pazarı çoktan domine etmişti. İşler o kadar kötüye gitti ki BMW iflasın eşiğine geldi. Hatta yöneticilerden bazıları Mercedes'e mi satılsa demeye başladı. Ama diğer yöneticiler durumu farklı yaklaştı. Madem lüks satamıyoruz, o zaman en ucuz ve en küçük aracı üretelim. İşte bu kararla birlikte 1954'te Cenevre Otomobil Fuarı'nda İtalyan buzdolabı üreticisi Iso Rivolta'nın geliştirdiği minicik bir otomobil dikkatlerini çekti. Iso Isetta. Bu garip görünümlü mikro otomobil adeta aradıkları fırsattı. Hemen lisans alındı ve BMW bu aracı üretmeye başladı. Adı artık BMW Isetta. 250 cc'lik motoru 12 beygir gücüyle 85 km hıza ulaşabiliyordu. İki kişi rahatça içine sığabiliyordu. Ama en ilginç detayı ise tek kapısı öndeydi ve bu kapı tıpkı bir buzdolabı kapağı gibi açılıyordu. Direksiyon kapıya sabitlenmişti. İçeriye binmek de inmek de çok kolaydı. Ufacık tefecik ama şehir içi kullanım için harika bir araçtı. Alman halkı bu araca büyük ilgi gösterdi. İlk 3 yılda tam 100.000 adet sattı. Başarıyı gören BMW daha güçlü bir versiyon olan 4 koltuklu 600 cc'lik modelini de piyasaya sürdü. Toplamda Isetta 8 yıl boyunca 160.000 adetten fazla satıldı. BMW belki büyük karlar elde edemedi ama en azından ayakta kalmayı başardı. Ve böylece Isetta BMW tarihinin en ilginç ve en özel modellerinden biri olarak tarihe geçti. 1950'lerde nükleer enerjinin potansiyeli ortaya çıktığında dünya adeta bir enerji devriminin eşiğindeydi. Ve o dönemde bazı otomobil üreticileri şöyle düşündü. Madem nükleer enerji sınırsız, neden arabalarımız da bu enerjiyle çalışmasın? Bugün kulağa çılgınlık gibi geliyor, değil mi? Ama gerçek bu. 1955 yılında Amerika ilk nükleer denizaltıyı başarıyla kullanıma soktu. Bu denizaltı nükleer reaksiyonlarla ısı üretip buhar tribünleri sayesinde hareket ediyordu. Yani yakıt derdi yok, menzil sınırsız, enerji neredeyse bedava. Amerikan devleri bu sistemi karaya taşımaya karar verdi. Ve işte bu fikirle Ford 1958 yılında tarihe geçecek bir konsepti tanıttı. Ford Nucleon. Bu araç tam anlamıyla bir bilim kurgu filminden fırlamış gibiydi. Sürücü kabini öndeydi, arka kısmında ise sanki yedek lastik taşıyormuş gibi duran bir nükleer reaktör vardı. Bu reaktör aracın ağırlık merkezini dengelemek için arkaya yerleştirilmişti. Peki nasıl çalışacaktı? Nükleer reaktör ısı üretecek, bu ısı yüksek basınçlı buhar oluşturacaktı. O buhar da türbinleri döndürerek aracı hareket ettirecekti. Teorik olarak bir depo yakıtla binlerce kilometre gitmek mümkündü. Ama sonra gerçekler devreye girdi. Yapılan araştırmalar gösterdi ki bu otomobilde kullanılacak uranyum sanıldığı kadar ucuz değildi. Hatta maliyet benzinle neredeyse aynıydı. Aracın yayabileceği radyasyon riski güvenlik konusunda ciddi soru işaretleri oluşturuyordu. Ve böylece bu uçuk fikir sadece bir konsept olarak kaldı. Ford Nucleon üretime hiç geçmedi ama otomobil tarihinin en sıradışı projelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Süper spor otomobil dendi mi, akla gelen ilk markalardan biri kesinlikle Lamborghini'dir. Ve Lamborghini 2013 yılında tam da bu ününe yakışır bir iş yaptı. Kuruluşunun 50. yılına özel olarak sanki başka bir gezegenden fırlamış gibi görünen Lamborghini Egoista isimli konsept aracı tanıttı. Egoista yani İtalyanca'da bencil anlamına geliyor. Bu ismin verilmesinin sebebi de aracın sadece bir kişilik olması. Evet, yanlış duymadınız. Bu araçta sadece sürücü için yer var. Egoista tam anlamıyla bu yolculuk sadece bana özel diyor. Aracın tasarımı gerçekten sıra dışı. Keskin hatlar, agresif bir duruş ve derin kıvrımlar. Bunların hepsi savaş uçaklarından ilham alınarak tasarlanmış. Hatta sürücü kabini bile tıpkı bir jetin kokpiti gibi dizayn edilmiş. Tasarımın arkasında ise Volkswagen grubunun baş tasarımcısı Walter da Silva var. Bu isim otomobil dünyasında efsane olarak anılır. Kaputun altında ise canavar gibi bir motor yatıyor.
5.2 litrelik V10. Tam 600 beygir gücünde, sıfırdan 100 km hıza sadece 2.8 saniyede çıkıyor ve maksimum hızı 350 km. Yani hem görünüşüyle hem de performansıyla tam bir uçan savaş makinesi. Ama Egoista'nın en ilginç yanı şu, bu araç asla seri üretime geçmedi. Lamborghini bunu satmak ya da yollarda görmek için değil, biz tasarımda ve performansta sınır tanımayız demek için yaptı. Ve bunu yaparken gerçekten de otomobil dünyasına unutulmaz bir imza attı. Sadece bir adet üretildi ve o da bir koleksiyon parçası olarak Lamborghini'nin kendi müzesinde sergileniyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında benzin bulmak neredeyse imkansız hale gelince mucitler çözümü alternatif enerji kaynaklarında aramaya başlar. Ve o dönemde bir zamanlar unutulmuş olan bir teknoloji tekrar gündeme gelir. Elektrikli otomobiller. Aslında 1900'lerin başında elektrikli araçlar vardı ama petrolün yaygınlaştırmasıyla rafa kaldırılmıştı. Ta ki Fransız sanayici ve tasarımcı Paul Arzens devreye girene kadar. Arzens tarihin en verimli elektrikli otomobillerinden birini tasarladı. Amacı az enerjiyle maksimum performanstı. En iyi aerodinamiği yakalamak için aracın gövdesini yumurta şeklinde tasarladı. Malzeme seçimi ise çok zekiceydi. Gövde hafiflik için alüminyumdan yapılıp sadece 60 kilogram ağırlığındaydı. Ama asıl dikkat çeken kısım 2 kişilik koltuğun altına yerleştirdiği 5 adet 12 voltluk pildi. Pillerin toplam ağırlığı 300 kilo olsa da bu sistem aracı 80 km hıza çıkarabiliyordu. Üstelik tam şarjla yaklaşık 100 km menzil sunuyordu. O dönem için bu değerler gerçekten etkileyiciydi. Şehir içi ulaşım için fazlasıyla yeterli bir çözümdü. Her ne kadar seri üretime geçmemiş olsa da Paul Arzens'in bu aracı enerji verimliliği, aerodinamik tasarımı ve çevreci yaklaşımıyla otomobil tarihinde özel bir yer edindi. Bugün otomobil sektöründe yaygınlaşan elektrikli araçları konuşurken bu küçük ama büyük fikirli aracı da unutmamak gerekir. Gördüğünüz gibi otomobil dünyası sadece hız ve konfordan ibaret değil. Bazı tasarımlar hayal gücünün ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Araştırılacak ve anlatılacak daha birçok konunun olduğu gezegenimizde eşsiz bilgiler edinmek istiyorsanız bizlere destek olmak için videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, videolarımı kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.